Bugün şurada gördüğünüz gibi bir dana pirzolam var. ...540 gram. Hadi 550 gram diyelim. Şu ana kadar kafada bir soru işareti kalmadı değil mi? 550 gram. Herkesin bildiği gibi kesinlikle etimizi yıkamıyoruz. Kesinlikle. Ne olursa olsun. Kurban eti de olsa, başka bir et de olsa sadece şu şekil silebilirsiniz. Şöyle bir poşet var. Kullandığımız. Bu özel bir poşet. Hava almaz. Kolay kolay delinmez, yırtılmaz. Buzdolabı poşetiyle karıştırmayalım yalnız. Ben böyle rulo şeklinde poşet kullanıyorum ki daha ucuza geliyor. Maliyeti daha az ama sakın gözünüzde büyümesin. Devede kulak değil. Öyle çok maliyetli bir ürün değil poşetler. Hele ki yerini bulduğunuz zaman çok daha uygun alabilirsiniz. Hemen vakum makinesine şöyle poşetinizi yerleştiriyorsunuz. Eğer biraz kaliteli bir vakum makineniz varsa şurada kesme aparatı var. Dana pirzolamızın büyüklüğünü gördünüz. Göz hizasıyla ne kadar kullanacağınızı ayarlıyorsunuz. Bu kadar yeterli. Şöyle kesme bıçağı oluyor. Kesme bıçağıyla hop kolayca kestiniz. Fakat rulo poşet kullandığınız zaman iki tarafı da açık oluyor. İki tarafı açık olduğu için burada vakum makinesinin yapıştırma özelliğini kullanacağız. Hemen makinemizi kapatıyoruz. Şurada yapıştırma özelliği var. Sadece ona basıyoruz. 9 saniye diyor. İlk önce biraz ısınması lazım. Saniyeler geçti ve makinemiz attı. Koray ben ısındım tamam diyor. Bakın. Hemen şöyle görüyor musunuz? Ne kadar güç uygulasak da bunu kolay kolay açamayız ki açamayız yani. Burası hala kapalı, pardon açık. Bu açık yerinden, şimdi tersimde kalıyor ama hemen etimizi şöyle yerleştiriyoruz. Etimizi lezzetlendirmek için baharata ihtiyacımız var. Hemen benim botanik bahçesine geçelim. Biraz da kekik. Evet. Uçsuz bucaksız benim 5 dönüm botanik bahçesinden elde ettiğim biberiyem. Tabii ki de sudan geçirdim. Taze kekiklerim. Harika. Hepsini koy, hepsini. Müthiş. Şimdi vakumlayacağız. Vakumlayacağımız için hemen yerine yerleştirelim. Çok güzel. Yine kapat. Ürün tipi diyor kuru, nemli, ıslak. Bizim ürünümüz nemli. Ayrıca vakum gücü diyor yumuşak, normal kullanacağız. Otomatik vakumlama diyoruz. Marketlerde yapılan en büyük yanlışlık vakumlatırken yumuşak vakumlama yapıyorlar. Bakın unutmayın. Ne yazık ki markette çalışan arkadaşlarımızın çoğu, işi bilenlere lafım yok. Zaten kötü bir şey söylemiyoruz. Çoğu vakumlamada başarısızlar. Olayın mantığını anlamış durumda değiller. Boşluk bırakıyorlar. O zaman etimiz dolapta 0 ile 1 derece, 2 derece arasında da olsa bozuluyor. Önemli nokta, bakın atsın makine, bıraktı kendini. Çok güzel. Yine bak zaten makinemizin kalitesi belli. Çift dikiş atıyor. O yüzden açılması imkansız. Ve görüyor musunuz? Hiçbir boşluk bırakmadı. Tamamen vakumladı. Bunu normalde markette böyle boşluklar kalıyor. Öyle olduğu zaman diyeceksiniz ki benimkisini daha da vakumlar mısınız? Daha da sıkı yapar mısınız? Yoksa zaten pahalı bir ürün kullanıyoruz. Et çok pahalandı. Sıkıntı oluyor. Evet hemen gerekeni yapalım. Dolaba. Hep beraber hazırladığımız etimiz burada. Şimdi bunu koyalım. Fakat sizi bekletmeyeceğim tabii ki. Benim daha önceden hazırladığım 6 gündür bekleyen diğer etimizi alalım. Hemen bakalım paketimizden. Bak. Görüntü bu. Toplam 6 gün oldu. Şunları kullanacağız. Görüntü bu. Görüyorsunuz değil mi? En ufak bir kararma ya da herhangi bir şey var mı? 6 gün içinde yok. Şimdi etimizi mühürlemeye hazırlamak için
okyanus tuzu, biraz ayçiçek yağı. Bu arada hemen, evet. Etimize yağ sürmemizin nedeni tavada ısının daha iyi ete geçmesini sağlamak için, daha iyi mühürlenmesi için. Benim fikrimi sorarsanız siz de ayçiçek yağı sürün ama size kalmış. Karabiber ve okyanus tuzu. Çevir. Harika. Tuz. Karabiber. Karabiber tuz sıralaması hiç önemli değil. Çok güzel. Şu anda etimiz mühürlemeye hazır. Ama mühürledikten sonra bir de montalama tekniği yapacağız. Montalama tekniği içinde tereyağına ihtiyacımız var. Ne dedik? Mükemmel eti kovalıyoruz. Limona ihtiyacımız var. Ve ayrıyetten şöyle birkaç tane karabiber tanesine ihtiyacımız var. Ocağımın en yüksek gözünü en güçlü şekilde yaktım. Hemen döküm tavamızı şöyle bırakalım. Koralio, madem başladın, Dicles tekniğini de göster. Çünkü şartlar onu gerektiriyor. Şuraya bir bardak su koyuyorum, bakın. Normal oda sıcaklığında su. Hem Dicles tekniği yapacağız, hem de montalama tekniği yapacağız. Hem de bilmeyenler görmüş olur ya da öğrenmiş olur. Şimdi elimizi 5 saniye tutamıyoruz ama harbiden 5 saniye tutamıyoruz. Oda sıcaklığına geldi. Rahatlıkla dokunabiliyorum. Görüyorsunuz, yumuşacık. Zaten ıslak dinlendirme yaptık. Hemen etimi tek hamlede şöyle bırakıyorum. Bak, bastırıyorum ve hiç zaman geçirmeden herkes görsün diye süreyi başlatıyorum. Toplam 2 dakika 2 dakika yapacak. Eti bastırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz iz çıkması için. Yalnız elinize dikkat edin. Benim elim sıcağı mukavemetlidir. O yüzden rahatım. Bak, iyice bastırıyorum ki o yakışıklı izi alması için. Ama bilininin ve anlatılının aksine esasında böyle işlemlerde, mühürlemede düz tava daha çok işe yarar. Çünkü tırtıklı tavada ısı kaybı olur o tırtıklardan nedeniyle. Çekim yapıyoruz diye, daha şık gözüksün diye böyle tırtıklı da yapıyorum. Tam 1 dakika oldu gördüğünüz gibi. Kendini bırakmışsa mühürlenmiştir. Görüyor musunuz? Kendini nasıl bırakıyor? Biraz bekliyorum. Çünkü tavanın yeniden ısısına, o yüksek ısıya gelmesini istiyorum. Evet. 1,5'ta bırakıyorum. Tekrar. Sildi bir şeyle bastırmayın. Aklınızda bulunsun. Çok yakışıklı bir iz çıkacak. Çünkü tavamız da çok iyi bir tava. Bu arada parlıyormuş. Şimdi daha net görebilirsiniz. Şu anda 2 dakika oldu. Şimdi çevirelim. Bak, ize bak. Ya işte iz böyle verilir normalde. Şimdi bekliyorum ki tava yeniden o sıcaklığa gelsin. Bunların, yağların hepsi bize lezzet bombası olarak geri dönecek. Bırakıyorum. Yalnız verdiğiniz muazzam izi görüyor musunuz? Beni dinlerseniz yediğiniz en iyi eti yersiniz. Buna emin olabilirsiniz. Bak şimdi 1 dakika oldu değil mi? Yine bekleyeceğim bir 20 saniye. Bak, bunlar hep bize geri dönecek lezzet olarak, bu yağlar. Ben orta pişmiş, orta az pişmiş bir et kovalıyorum. 20 geçiyor. Evet, bırak. Oo, inanılmaz sıcak. Ve 5,5. Bakalım mı ne yaptık? Ya bu kadar da yakışıklı olur mu be? Şu suyun akmasına izin verelim. Evet, harika. Şimdi bak, eti görüyorsunuz değil mi? Şimdi oda sıcaklığında su kullanıyorum. Çok az. Bunu niye yapıyorum? Şu anda Dicles tekniği yapıyoruz. Tavada kalan et parçacıklarını sos haline getiriyoruz şu anda. Şu aralardaki bütün et parçalarını kazıyorum. Ve suyun buharlaşmasını istiyorum şu anda. Suyumun yeteri kadar buharlaştığına inandıktan sonra, çünkü bakın sadece yağ ve et parçacıkları var esasında fazlalık olarak. Orta ile kısık arasındayım şu anda. Hemen tereyağlarım, biberiyelerim kullandığım, taze kekiklerim, limon ve karabiber taneleri. Çok az tuz. Biraz daha tereyağı ister. Belli oldu. Evet, bütün lezzeti çıkar.
Şimdi bakın, Big olayını bitirdik. Şu anda o tavadaki bütün etten kalan parçacıkları sos haline getirdik. Big olayını hallettik. Süreyi başlatıyorum. Bak, başladı. Şu anda montalama olayına geçtim. Yani etimi yaptığım sosla ve tereyağıyla banyo yaptırıyorum. Etimizi mühürlediğimiz zaman üstü kuru bir tabaka oluşuyor. İşte o kuru tabakayı çok lezzetli bir hale getirmek için ve üstünü yumuşatmak için en mecazi anlamda anlatabileceğim şekilde montalama tekniği yapıyoruz. 1 dakika oldu. İnanılmaz sıcak. Siz bana bakmayın. Bak, üşenmiyorum. Devamlı yıkıyorum. Görüyor musunuz? Devamlı. Bu hizmeti restoranda göremezsiniz. Bu arada şu sosu var ya, kaşık kaşık ye. Öf. Böyle bir şey olmaz. İşlem tamam. Etini şöyle al. Artık pişmesi bitsin. Evet. Ne et yaptık değil mi? Vallahi bak, mütevazı olamayacağım. Ne et yaptık değil mi? Şuna bakar mısın? Of. Şuna bakar mısın? Of 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 of. Şöyle koyalım. Vay 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 vay. Yalnız şunu yapmazsam kendimi affetmem. Şamandıra tekniği. Ete geçmeden önce. Of. 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 Açın ağzınızı. Bu nasıl bir sos biliyor musunuz? Arkadaşlar, size şöyle söyleyeyim. Şu zaten renginden de belli oluyordur. Şunu yapan bana dua edecek. Bu kıyağı babanız yapmaz. Şimdi şunu bir keselim. Şöyle nizami keselim. Evet. Vay 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 vay. Şöyle içeri gittikçe sizin istediğiniz kıvamda pişmiş olduğunu göreceksiniz. Suya bakın. Suyu görüyor musunuz? Kimse bana bu kanman demesin sakın. Öyle bir şey yok zaten. Açın ağzınızı. Bu böyle yenir. Açın ağzınızı. Vay be. İşi bilen arkadaşlar zaten anlıyordur. Böyle olmaz be. Devamlı et, steak videosu isteyenler için 4 yıl önce çektiğimiz hak ettiği değeri bulamayan videoyu tekrar paylaştık. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.